Kanada hakkında ne biliyorsunuz? Merhaba arkadaşlar. Ben Muhsin. Bugün sizlere harika bir ülkeyi tanıtacağım. Burası büyük ormanları, muhteşem manzaraları ve lezzetli yemekleriyle ünlü. Evet, tahmin ettiniz. Kanada. Hadi Kanada'nın tarihine ve tüm güzelliklerine birlikte bakalım. Kanada aslında çok eski tarihi olan bir ülke. Vikingler binli yıllarda Kanada'nın doğu kıyılarına geldiler ve buraya Vinland adını verdiler. Ancak Kanada'nın tarihi asıl 16. yüzyılda Fransız kaşif Jacques Cartier'in Saint Lawrence nehrinin keşfetmesiyle başlıyor. Fransızlar bu bölgeye ilk yerleşim yerlerini kurdular ve bu bölgeyi Yeni Fransa olarak adlandırdılar. Daha sonra İngilizler de Kanada'ya geldiler ve İngiliz-Fransız çatışmaları başladı. 1763 yılında Fransızlar Kanada'yı İngilizlere bırakmak zorunda kaldılar. Sonuç olarak Kanada, İngiliz İmparatorluğu'nun bir parçası oldu. İngiliz İmparatorluğu bir parçası haline geldi. Kanada, 1867'de İngiltere'den bağımsızlığını kazandı. Ama tamamen bağımsız bir ülke olması için birkaç yıl daha geçti. 1982'de Kanada kendi ana sayını kabul etti ve artık tamamen bağımsız bir ülke oldu. Kanada'da gezip görebileceğiniz pek çok tarihi yer ve anıt var. Mesela Cennet Tower'dan bahsedelim. Toronto'da bulunan bir kule 553 metre yüksekliğinde ve bir zamanlar dünyanın en yüksek yapısıydı. Kulenin tepesinde döner bir restoran var ve şehrin muhteşem manzaranı izleyebilirsiniz. Bir diğer önemli yer ise Quebec City'deki Eskişehir bölgesi. Burası Kuzey Amerika'daki en eski şehirlerinden biriydi ve UNESCO Dünya Mirası'nın listesinde. Burada yürürken kendinizi adeta eski Avrupa gibi hissedeceksiniz. Ottawa'daki parlamento binasında da bahsetmeliyim. Kanada'nın başkenti Ottawa'da bulunan bu bina gotik mimarisiyle gerçekten büyüleyici. Her yıl burada Changking of the Guard adı verilen bir tören yapılır. Bu tören Kanada'nın askeri geleneklerinin bir parçasıdır. Kanada'nın kültürü gerçekten çok renkli. Kanada göçmenlerinin bir ülkedir. Bu yüzden dünyanın dört bir yanından gelen insanlar burada yaşıyor. Özellikle büyük şehirlerde farklı kültürlerin bir arada yaşadığını bile görebilirsiniz. Örneğin Toronto'da Little Italy, Chinatown ve Chinatown gibi farklı etnik mahalleler var. Her bir mahallede o kültüre ait restoranlar, dükkanlar ve festival bulabilirsiniz. Kanada'da çok önemli olan bir başka şey de buz hokeyi. Buz hokeyi Kanada'nın milli sporudur ve bu sporu sevenler için adeta bir tutku. Nehrindeki en iyi takımlar bazıları Kanada'dan çıkmıştır. Hatta her yıl dünya çapında izlenen Stanley Cup finali burada oynanır. Kanada mutfağına gelince çok çeşitli lezzetler bulabilirsiniz. Kanada'nın milli yemeği olan poutine en ünlü yemeklerinden biri. Patates kızartmasının üzerine koyulan peynir ve et suyu sosuyla yapılır. Çocuklar, bunu gerçekten çok seveceksiniz. Ve tabii ki akçaağaç şurubu. Kanada'nın simgesi haline gelmiş bu şurup genellikle kahvaltıda pankeklerin üzerine dökülerek yenir. Hatta Kanada'nın bayrağında bile akçaağaç resmi var. Akçaağaç şurubu Kanada'nın ormanlarında toplanan akçaağaç öz yosunlarından elde ediliyor. Çok tatlı ve lezzetli.
Kanada'nın doğası da en az tarihi ve kültürü kadar etkileyici. Niagara şelaleleri sadece Kanada'nın değil, dünyanın en ünlü doğal güzelliklerinden biri. Bu devasa şelalelerin sesi ve gücü sizi büyüleyecek. Ayrıca Kanada'da tam 48 ulusal park var. Banff Ulusal Parkı bunlardan biri ve gerçekten büyüleyici. Burada yürüyüş yapabilir, göllerde kano sürebilir ve doğayla baş başa kalabilirsiniz. Bir de Rocky Dağları'ndan bahsetmek istiyorum. Rocky Dağları, Kanada ve Amerika sınırında yer alan devasa bir dağ silsilesi. Burada kışın kayak yapabilir veya yazın doğa yürüyüşlerine çıkabilirsiniz. Kanada birçok farklı hayvan ev sahipliği yapılıyor. Mesela kutup ayıları. Evet, yanlış duymadınız. Kanada'nın güney bölgelerinde kutup ayılarını görebilirsiniz. Ayrıca Kanada'nın sembolik hayvanı olan kunduz da burada çok yaygın. Kunduzlar nehirlerde kendilerini baraj yaparak yaşarlar ve gerçekten çok çalışkan bir hayvandır. Başka hangi hayvanlar var dersiniz? Geyikler, kar tavşanları ve hatta boz ayı var. Kanada'nın doğal parklarında bu hayvanları görmek mümkün. Ama dikkatli olmalısınız. Ayılarla karşılaşmak istemezsiniz. Şimdi Kanada hakkında birkaç ilginç bilgi paylaşmak istiyorum. Mesela biliyor muydunuz ki Kanada yüz ölçümü bakımından dünyanın en büyük ikinci ülkesi. Evet, burası gerçekten çok büyük bir ülke. Kanada'da Tony ve Loni diye adlandırılan iki tane madeni para var. Tony, $2 madeni paranın adı. Loni ise $1 bir madeni para adı. Ne kadar eğlenceli isimler değil mi? İşte Kanada hakkında birkaç ilginç bilgi. Eğer Kanada'ya gitme şansınız olursa bu yerleri mutlaka ziyaret etmelisiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Bir sonraki macerada görüşmek üzere. Hoşça kalın.